Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Summer Delicious Simulator'dayız. Biliyorsunuz seyyar arabada sosisli falan satıyorduk. Dondurma bölümü de vardı bunun. Sosisli ile tam sürüme çıktığı zaman oynamaya başlamıştık. 2 bölüm falan çektik sanırım. Oyuna güncellemeler geliyor. Şimdi oyuna şu gelmiş. Onu söyleyeyim hemen. Şimdi yakında gelecek diyor. Yakında gelecek olanları burada vermiş. Yakında gelecek olanlardan bir bölümü şu ikisi gelmiş. Normal nasıl diyeyim, el arabasıyla değil de dükkanda oluşturabiliyorsunuz. Yani dükkan olarak başlıyorsunuz işe. Seyyar olarak değil de dükkan, yine aynı şekilde sosisli dükkanı ya da dondurmacı dükkanı olarak seçenek sunuyor size. İkisinden birisini seçip başlayabiliyorsunuz. Yine isterseniz seyyar olarak da arabayla da başlayabiliyorsunuz. Daha sonra gelecek olan güncellemeleri de donut, kek, cupcake eklenmiş. Bunlar daha gelmedi. Şu 4 tanesi gelmedi ama şu 2 tanesi geldi. Onu söyleyeyim. Yani artık dükkandan başlayabileceğiz. Hatta bugün dükkan başlangıcını yapalım dedim ben. Döner gelecekmiş. Ben bir girdim baktım bu arada. Döner tezgahı falan var ama yakında diye yazıyor. Hamburger aynı şekilde yakında diye yazıyor. Kahve makinesi gelecekmiş ve hamburger bölümü gelecekmiş. Şu 4 tanesi yakında gelecek olanlar, dükkandan satış bölümleri bu güncellemede gelmiş. Hemen şöyle girelim, hatta yeni oyun diyelim. Bakın yeni oyunda burada artık seçenek veriyor bize. Karakter seçiyorsunuz mesela. Dükkandan mı başlamak istiyorsunuz? Yani dükkanla mı başlangıç yapmak istiyorsunuz? Yoksa seyyar olarak arabayla mı başlangıç yapmak istiyorsunuz? Bunu size seçenek olarak veriyor. Ya da bir de aşağıda tabii ki dükkandan başlayacaksınız ama sosisli dükkanı mı? Yoksa dondurmacı dükkanı mı? Yani hangi mesleği yapacaksınız? Bunu seçmeniz gerekiyor. Yine sosisli olarak biz başlayalım istiyorum. Bu sefer dükkanı seçeceğiz. Karakterimizi seçeceğiz. Başla diyeceğiz. Mevcut diğer seyyar kaydınız duruyor bu arada. O kaydınıza herhangi bir şekilde müdahale etmiyor. Birden fazla kayıt slotu olduğu için seyyar olarak, dur bakayım, zaman böyle ilerliyor mu? Hala ilerliyor. Bu zamanın durdurulması lazım yalnız ESC'ye bastığım zaman. Zaman sürekli ilerliyor. Neyse, sorun değil. Büfeye gitmek için arabaya binmemizi istiyor. Onu da yolda giderken anlatırım. Hemen şöyle. Araba artık bu işe yarayacak. Sesini birazcık kısayım şöyle. Sonra bakarız duruma. Birden fazla kayıt slotu olduğu için atıyorum sosisli arabasıyla, seyyarla işe başladınız. Oynadınız. Canınız artık dükkanda işler yapmak istiyor. Yeni oyun deyip dükkan seçiyorsunuz. Sosisli dükkanı ya da dondurma dükkanı seçiyorsunuz. Ondan da sıfır başlangıç yapıp yine kaydedebiliyorsunuz. Farklı bir kayıt slotuna kaydediyor. Farklı bir kayıt slotuna kaydettiği için de normal tezgahınız da kalıyor olduğu yerde. Dükkanınız da olduğu yerde kalıyor. Dondurma dükkanınız da kalıyor. Dondurma tezgahınız da kalıyor. İstediğiniz şekilde canınız hangisini oynamak isterse o kayda geri girip oynayabiliyorsunuz. Dükkanımız burası. Sahil kenarında bizi başlatıyor bu sefer. Şöyle bir Hilmi Sahin Store diye başlıyor. Tabela değişebiliyor tabii ki. Böyle renklendirmeyi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle mesela. Işığın gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Rengini, şöyle tabelanın rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. İsmini değiştirebilirsiniz. Hilmi Şahin Store değil de ne diyelim? Hot dog. H'ye basınca hot dog diye bağırıyor yine. Hilmi Sosisli diyelim buna. Tabelamız bu şekilde kalıyor. Yine burada fiyatlandırma tabelamız mevcut. Arkada bir kapı var. Buradan giriş yapıyoruz. Şimdi bize görevleri... bu arada dükkanın içi bu şekilde. İlk başta onu göstereyim, sonra görevlere başlarız. Yani arabada olmayan şeyi dükkana yapmışlar. Stok dolabı var. Yani sosisliye 140 tane sosisli buraya stok yapılabilecek. Domates, marul, patates kızartması, daha bunlar yakında tabii ki. Bunlar hamburger bölümünde olacağı için burayı yine kullanamayacağız şimdilik ama buraları stok için kullanabileceğiz. İçecekler için burada bir soğuk içecek dolabımız var. Kızartma makinalarımız burada. Ama yakında gelecek bunlar. Patates aynı şekilde. Burada bakın hamburger hazırlama bölümü için. Bunlar da yakında diyor. İşte köftesi, ekmeği, domatesi, patatesi, bilmem nesi. Burada ekmek hazırlama tezgahı var. Burada yine bilgisayarımız vesairemiz. Burada döner tezgahı var. Ve lavaşlar var. Bunlar da yakında gelecek. Sonraki güncellemelerde.
Burada poşet koyma yerimiz, sarma kağıdı koyma yerimiz, ekmek kestik. Buraya da ekmek koyabiliyoruz. Buraya da ekmek koyabiliyoruz. Her ikisine de koymuşlar yani. Her iki tarafta da çalışılabilecek durumda. Turşu kaplarımız, kesme tezgahımız ve pişen sosisleri buraya alma ya da pişmemiş sosis. Pişenleri bilmiyorum, buraya koyabilir miyiz de. Yani pişenleri buraya, pişmeyenleri buraya belki konuyor olabilir. Onu deneriz. Burada pişirme tezgahımız yine. Tablamız mevcut. Şimdi görevlerle devam edelim. Ekranla iletişime geç, etkileşime geç. Markete tıkla diyor. Markete geldik. Yine arabadaki ekipmanların yani ürünlerin aynısı. Daha henüz hamburger vesaire yapılamadığı için onlar eklenmemiş. Ekmek. Hatta birden fazla sipariş verebiliyor muyuz? Veremiyormuşuz abi şimdilik muhtemelen. Bunun siparişi, sosisli siparişi, turşu, kola. Hepsinden sipariş vermemizi istiyor. Hepsinden şöyle sipariş verelim. Tamamdır. Satın aldık. Kargocu buraya gelecek. Nereye getiriyor acaba? İnşallah buraya getiriyordur. Kapının önüne getirmiyordur. Şuraya geldi ama. Eyvah. Ya bunu şimdi buradan ürünleri alacağımız için kargonun buraya gelmesi lazım. Ya da şu kaldırma şuraya yakın bir yere bırakması lazım. Buraya bırakması birazcık saçma. Çünkü tıkladığınız anda açılıyor. Mecbur böyle tek tek taşıyoruz. Evet, sarma kağıdını şöyle yerine koyduk. İyi. Dükkanın içinde en azından çöp kutusu var abi. Aa dur. Geri alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Geri alabilme de olsaymış iyiymiş ya. Poşet. Poşet dediği kese kağıdı. Soslar. Ya birden fazla ekipman alabilseymişiz. Envanter sistemi olması lazım. Mecbur burada hazırlayacağız her şeyi. O yüzden sosları da buraya koyalım. Burada etkileşime geçebiliyor muyuz? Yok, geçemiyoruz. Bir deneyim şansımı dedim ama olmadı. Olmuyor. Tamam. Sosislerimiz. Pişmiş ve pişmemiş olarak denemek için şöyle bırakmak istiyorum. Turşumuz. Turşuları da aynı şekilde kesilmiş kesilmemiş olarak şöyle de koyabiliriz. İçeceklerimizi hemen halledelim. Her içeceğin dolapta koyma yeri var. Yani bunu alıp da su yerine koyamıyorsunuz. Su yazan yere mecbur koyuyorsunuz. Sarı kula tabii ki. Nereymiş? Şuraya. İyi, dolap falan geniş. Daha fazla stok yapabiliriz. İlk başta aldırmadı bize, izin vermedi ama oyun başladıktan sonra biraz stokta gidebiliriz. Tabii paramız da şimdilik kısıtlı olduğu için istesek de alamayız. Tamam. Şimdi ekranla etkileşime geç. Ürünlerin fiyatlarını değiştirmek için menüye tıkla. Ne diyor? 6.10'muş mesela. 6.10 1.30 1.30 aynı şekilde 1.30 su 90'mış. Şöyle yaptık. Tamam. Satışa başlamak için Open tabelasına tıkla. Açalım. Müşterinin gelmesini bekle. Bu arada pişirme işlemlerine de hemen şöyle bir başlayalım. Bu arada birden fazla ekran koymuşlar. Bu iyi olmuş. Böyle ekmekleri keselim. Hazır olsun. Daha turşu da keseceğiz çünkü. Biraz hızlı açtırıyor bize dükkanı. O yüzden bak, kesilmiş ekmekler buraya konabiliyor. Güzel. Bu iyi bak. Pişmişlere ayrı bir tezgaha alabiliyoruz.
kabın içerisine alabiliyoruz. Tamam. Turşu kesmemiz lazım. Demek kesilmiş kesilmemiş olarak turşuları da o şekilde ayarlamışlar. Aa. Konmuyor turşu. Haydi turşu konmuyor. Ama bu olmadı. Turşunun konmaması hiç iyi olmadı abi. Niye öyle bir şey yapmışlar ya? Kesilmiş kesilmemiş olarak ayırmamız lazımdı bizim bunları. Kestiklerimizi koyabiliyorduk yani seyyarda öyle bir olay vardı. Bunda yok. Tamam, müşteri ne istiyormuş abi, bak burada kocaman ekranla bize geliyor, güzel. Turşu, hardal, kola. Turşu, hardal. Hemen sarıyoruz. Kola. Buyurun. 6.60. Evet. Olay bu şekilde başladı. Hadi bakalım, hayırlı işler. Yalnız dediğim gibi kesilmiş turşuların konmaması hata olabilir. Yani muhtemelen hatadır diye düşünüyorum. Yoksa turşuyu kesip böyle suyun içine koymadan kenara koymak birazcık saçma. Bak ekmekler mesela kesildikten sonra tekrar şuraya alınabiliyor. Aynen bak. Bak, müşteri geldi mesela. Hemen şuradan aldık. Ekmek. Turşu, hardal. Bu da aynı şekilde istiyormuş. Turşu. Şöyle hardal. Yanına da yine kola. Buyurun efendim. 6.60 bu da. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Rica ederim canım. Niye o kadar uzağa atıyorum ki ben ya? Şurayı yakına koysan abi. Alması kolay olsun. Ya şöyle. Özel bir yemek ayarlarız dayı. Dükkanı kapat diyor ama şunları satıp öyle kapatsak daha iyi değil mi ya? Ya da haydi. Bu çok hızlı pişmiş. Hemen yapalım bir tane bak. Turşu, hardal, kola. Önce sos koyacağız. Turşu, hardal. Yine bir kola. 6.60. Eline sağlık. Şimdi dükkanı kapat. Kapattık abi. Eve dön ve gün sonu raporu al. Haydi bakalım. Bunların kalmasının hiçbir sakıncası yoktu şeyde. Seyyardayken. Ya ev şuradan daha mı yakın? Aynı galiba. Allah, geçemedik. Geçebiliyor muyuz? Geçemiyormuşuz. Şurada var mı boşluk? Var. Abi arabayı kullanmak birazcık sıkıntılı. Aralardan geçeriz ya. Bakayım. Ha. Evimiz zaten şurada. O ne lan? Ha, evden müzik sesleri geliyor. Satış raporu almak istediğine emin misin? Tamam. Toplam sipariş 3, kaçılan sipariş yok, harcanan 52.20 kazanç 19.80, para 88.50, kazanılan popülarite 5 artı 5. Evet, devam et diyoruz. Skorlar vesaireler bunları gösteriyor. Devam et dedik.
Burada direkt kaydet diye bir seçenek yok. Sadece menüye dön ya da oyundan çık dediğiniz zaman kaydet seçeneği öyle geliyor. Sabah saat 8. Hemen dükkanımıza geri gidelim. Kaldırıma koysak ne olur arabayı? Böyle. Oğlum girsene içeri. Şimdi biraz stoklu gidebiliriz. Yani daha fazla alamıyoruz zaten. 2'şer tane almamıza izin veriyor. Turşudan 3 tane izin veriyor. Ama turşudan da 2 tane alalım. Koladan 4 tane. Tabi paramız yetecek mi bilmiyorum ama hepsine. Yo 6'şer tane içecek almamıza. Bir dakika. Ha 4 pardon. Burada kutu içeriği 6. Tamam 70.80 88.5'da bizim paramız var. Sıkıntı yok. Paramız yetiyor her türlü. Tamamdır. Kargo gelsin. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. Dükkanı ondan sonra açalım. Burada birazcık ürünlerimiz var. Sadece şu turşu olayına takıldım ben. Sağ klik, sol klik olmuyor. T'de bırak var. Bırak desem de bu sefer şurayı kenara bir yere fırlatıp atıyor. Turşu olayını sevmedim yani. Bunun düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Ya da dur bakayım. Bir şunların hepsini bir keselim. Var mı başka? Burada yok. Bir şey deneyeceğim. Buraya konuyor mu? Yok, buraya da konmuyor abi. Burada bir hata var. Bunu yakın zamanda güncellemeyle çözeceklerdir diye düşünüyorum. Biz de mecbur böyle koyuyoruz turşularımızı. Tamam. Ha, bu sefer buraya koymuş. Ha, az önce araba olduğu için geçemedi muhtemelen. Tamam, sıkıntı yok. Şunu bir denemek istiyorum. Abi tek tek. Bu biraz saçma olmuş. Kutuyla koysa daha iyi. Kutuyla koysa üst üste bayağı bir kutu alır. Böyle tek tek uğraşılmaz. Yani bunu alırken nasıl alacağım ben mesela buradan? Tek tek mi alacağım? O da saçma. Çünkü buradan kabı elimize alamıyoruz. Bak bu saçma olmuş. Bu hiç iyi bir şey değil. Kutuyla buraya konması lazım. Kutuyla da buradan alıp bunun içine boşaltmamız lazım. Olması gereken o. O biraz saçma olmuş. Yoksa ben bu kutuyu buradan alırım. Buraya atarım, yerde durur. Hiçbir anlamı yok. Sonuçta bunlar bozulmayan malzemeler. Bozulmuyor yani hiçbir şekilde. Bu olmamış. Bunun da güncellemeyle halledilmesi lazım. Güncellenmesi lazım yani bu sistemin. Tamam. Evet, kağıt mesela doldu burası. Mecbur kağıdı şöyle atacağım. Buralara konmuyor diye biliyorum. Evet, buralarda herhangi bir etkileşim yok. Mecbur yere atıyoruz böyle. Pişmiş ekmek, pişmemiş ekmek olayı var. Şöyle kaplara koyabiliriz. Kaplar eline alınabilir, yani portatif taşınabilir olması gerekiyor. Bence. Bir de günü başlatmadığımız zaman buraya koyabiliyor muyuz? 40 tane konabiliyormuş. Tamam. Günü başlatmadığımız zaman yani dükkanı açmadığımız zaman saatin ilerlememesi lazım. Bak ben bunları yapana kadar saat 10.30 oldu. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu turşuyu mesela ben böyle koymak istemiyorum. Ya da buraya koyalım, yapacak bir şey yok. O ne? Kapak yok oldu. Biz hazırlık yapana kadar akşam olacak zaten. Yani hataları da söyleyelim. Hata ve eksikleri daha doğrusu söyleyelim. Bazı şeyler hata, bazı şeyler eksik. Bunlar da yapılırsa oyuncular için daha pratik olur.
Envanter sistemi gelebilir. Bunları tek tek böyle taşımaktansa envantere ekleyebiliriz. Ya da bir el arabası olabilir. Envanter çok gerçekçi olmaz. Sonuçta çantamıza bunları... Envanter demek çanta sistemi demektir bir nevi. Cebimize koyacak halimiz yok. Bir araba olayı olabilir. El arabası gibi bir şey olabilir böyle. Dükkanın içine oradan birden fazla ürün. 5-6 tane koyup böyle. Ya da daha fazla. Dükkanın içine kadar getirebiliriz. Dediğim gibi saat ilerliyor. Saatin ilerlememesi lazım. Ha, gün döngüsü 24 saat. Uyumasanız bile 24 saat boyunca dükkanı açık tutup satış yapabiliyorsunuz. O konuda problem yok ama olsun yani, daha iyi olur. Yani şu saatte dükkanı kapat, eve git, yat. Şu saatten sonra müşteri gelmeyecek vesaire gibi durum söz konusu değil bu oyunda. Ama hazırlık süreci uzun sürdüğü için daha iyi olur diye düşünüyorum. Çöp doluluk oranı var mı? Yok. Çöp sonsuz. Buralar tamam. İşte bak, buradan mesela tek tek alıp da mı pişireceğim ben abi sosisi? Yani bu olmamış. Şu boş kabı mesela elimize almamız lazım. Çok aşırı hızlı pişmemesi de bir yandan iyi. Tabii sıralı koymadığımız için. Tamamdır şimdilik. Bunlar kalsın böyle. Şimdi bu ekmekler kesikti. Tamam. Bak buradan böyle mesela mecbur. Hadi bu yine yakın olduğu için birazcık rahat oluyor ama böyle açalım. Ekmekler hazır olsun. İçlerine sosisi de koyacaksın abi. En güzel çalışma yöntemi böyle oluyor. Bak şöyle. Tık. Tık. Sadece turşu, sos, bunlar kalır. Daha hızlı iş yapabilirsiniz yani. Dükkanı açmadan hazırlayacağım. Müşteri orada kuyrukta beklemeyecek, şikayet etmeyecek. Yıldızımız düşmeyecek. Gibi. Gibi. Hemen şu ekmekleri de şöyle alalım. Kaç tane var? 7 tane. 4 5 6. Tam 7 tane de ekmek zaten varmış burada. Bu ekmek kesilmemiş sanırım. Evet. Bunu da açtık. Mesela bunu alıp buraya koyabiliyor muyuz? Koyabiliyormuşuz. Olur. En azından bir kısmını koyalım. Şu ortadakiler, bunlar kalsın. Hemen tık 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 içine koyar geçeriz. Şu an hazırız. Dükkanımızı açtık. Açana kadar saat 2 oldu. Yani Hot dog. evet, hot dog. Hot dog. Kral zehirlenmeyiz değil mi? Zehirlenmezsin dayı. Mayonez, ketçap. Hemen şöyle. Mayonez. Ketçap.
Hangisi o? Şu. 6, 10. Eline sağlık. Sade istiyor mesela bu. Hemen şöyle. Elle yazamıyoruz abi. Mecbur böyle buradan yazıyoruz. Eline sağlık. Bu ne istiyormuş? Turşu, ketçap, mayonez. Turşu. Şöyle ketçap. Ve mayonez. İki tane de su. Yedi 90. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Sızlanıyorum. Neymiş abi? Turşu, ketçap. Turşu, ketçap. Diğeri de turşu, hardal. Turşu, hardal. İçecek sadece su. On, 10. Burada nakit olayı yok sanırım. Arabadayken vardı. Burada sadece kart geçiyor. Güzel, daha pratik abi. Nakit sıkıntı. Sarı kula. Hemen şöyle bir sarı kula koyduk içine. Bu ablayı da verdik. 7.40. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Turşu. Şöyle koyalım. Ketçap, mayonez. Diğeri sade. Yanına da su. On, 10. Eline sağlık. Zehirlenmesin bacım, zehirlenmez. Sade. Kula. $7.40. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Turşu. Şöyle turşuyu koyduk. Bir tane hardal, mayonez diğeri de. Şöyle hardal ve mayonez. Bayağı da sattık ha. İçecek yok. 12.20. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Yani şu ekmeklerimizi de şöyle alalım. Turşu kesmemiz lazım. Turşu, ketçap, mayonez. Ketçap, hardal. Turşu, ketçap, hardal. Yanına kola. $7.40. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Sadece mayonez. Mesela şunları hemen şöyle hop, tamamladık.
Bu da tamam. Tek mayonez koyduk değil mi buna? 2 tane de sarı kula. $8.70. Özel bir yemeğiniz var mı? Turşu ketçap. Evet, turşu. Ketçap. Diğeri sadece turşu. Bir tane de kola. $13.50. Allah dur. 13.50. Zarar yazdıracak bize. Eline sağlık. Tek turşu ve mayonez. İçecek yok. 6, 10. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Abi 3 tane stoğumuz kaldı. Turşu, ketçap. Bir tane de hardallı. İçecek yok. 12, 20. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Pişirme işlemi yapmamız lazım. Şuradan başlayalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tam 8 tane de ekmeğim var ha. Müşterileri birazcık bekleteceğiz mecbur. Tamam. Ekmekler. Ben koysana şuraya. Ben koymaya çalışıyorum. O benimle savaşıyor. Tamamdır. Bir de turşu kesmemiz lazım yine. Sesleri güzel yapmışlar ama bak. Ekmek kesme sesi falan böyle güzel geliyor. Tamam, şimdi gelelim. Turşu. Bu tek turşulu. Bir de ketçaplı var. İçecek yok. 12, 20. Turşu. Diğeri de sadece mayonezli. Evet, dur. Daha kola koyacağız içine. $13.50. Eline sağlık.
Ey maşallah. Şimdi turşu, ketçap, mayonez. Turşu, mayonez, ketçap. Diğeri sadece ketçap. Kola ve sarı kola. Siyah kola, sarı kola. Neyse o şu. Bugün güzel satış yaptık. 14.80. Lezzetli gözüküyor. Teşekkürler. Evet, son 3 tane kaldı abi. Biri sade. Biri turşulu. Değil mi? Aynen. 12, 20. İnşallah bir tane istiyordur. Teşekkürler. Eyvah, 2 tane istiyor. Yok ki. Yok abla, yok. Mecbur dükkanı kapattım. Karnımın gurultusu senden daha hızlı çalışıyor. Yapacağım bir şey yok vallahi bacım. Ne yapayım? Vallahi yapacağım bir şey yok. Stoklar erittik. Zaten akşam saat 9 oldu. Biz bir gün geçmiş bile olabiliriz. Gün döngüsünü tamamlamış olabiliriz yani, öyle söyleyeyim. Sosis, ekmek. Bütün stoklarımız bitti. İçecek hariç. İçecekleri fazla fazla alabiliyoruz. Sosisi el verdiği kadar aldık yani. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. İç aydınlatma birazcık hani böyle olsa sanki daha iyi olacak. Dur bakayım, açınca yok. Açınca acaba dedim şey oluyor mu? Ama yok. Bu arada cam kalkıyor açınca burada. Dış aydınlatmaları var ama iç aydınlatmaları çok canlı değil. Bunların böyle hani akşam olduğu zaman yanması lazım. İçeride bir düğme var mı diye baktım ama düğme göremedim. Evet arkadaşlar. Oyuna yeni güncelleme hayırlı uğurlu olsun. Güzel olmuş. Oyunun gelişmesi güzel. Ama dediğim gibi eksikler ve hatalar. Mesela turşuyla alakalı o koyduğumuz kabın hatası. Kestiğimiz turşuyu kaba koyamıyoruz. Kesilmemişler sadece konuyor. Onun düzeltilmesi lazım. Bak tekrardan söyleyeyim. Gördüklerimi. Kesilmemiş turşuyu kaba koyabiliyoruz ama kestiğimiz zaman buraya kaba koyamıyoruz. Bu bir hatadır diye düşünüyorum. Bunun düzeltilmesi lazım. Ondan sonra mesela ekmek, sosis kutusu mesela, sosis kutusu alıyoruz. Buraya kutuyla koymamız lazım abi. Tek tek konmaz. Yani ben buradan tek tek alıp tezgaha koymak zorunda kalıyorum yeniden. Buradan kutuyla alacağım, bunun içine boşaltacağım, tezgaha atacağım zaman da buradan tık 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 koyacağım. Buraya tek tek konmasının hiçbir amacı yok. Kutuyla konması lazım ki bir sürü stok alabilir. Burası hamburger bölümü açıldığı zaman kullanılabilecek. İçecek reyonlarında sıkıntı yok. Gayet her şey stabil çalışıyor. Kargo geldiği zaman bir el arabası olabilir. El arabasıyla gelen kargoları içeriye taşıyabiliriz. Daha rahat olur. Tek tek buradan taşıması gerçekten zor. Zahmetli. Saat dükkan açılmadığı süreçte uyuduktan sonra çalışmaya devam etmemeli. Dükkan açılınca başlamalı. Yani saat 8'de gün başlıyorsa evden geldik. Evden gelene kadar zaten 15-20 dakika geçiyor oyun içerisinde diyelim mesela. Buraya geliyoruz, sipariş veriyoruz, ürünler geliyor, ürünleri tek tek diziyoruz, pişiriyoruz, hazırladık, dükkanı açtık diyene kadar öğlen saat 2 oluyor. O yüzden yani şu dükkan tabelasını open demediğimiz süreçte saat sabit 8-9 artık kaçsa onda sabit kalmalı. Ve gün bitmeli bence. Günün bitmesi lazım abi. 24 saat boyunca dönmemeli. Mesela akşam saat 10, 11, 12 fark etmez. Saatin hiçbir önemi yok. Bitiş ya da başlangıç saatinin. Saat başlangıçta duraklatılmalı dükkan açılana kadar. Dükkan açıldıktan sonra da saat ilerlemeye devam edebilir. Close deseniz bile devam edebilir. Bir kere açmanız yeterli gelecektir. Öyle yapılır. Yapılmalı bence. Akşamda saat 9, 10, 11, 12 süre sınırı benim için problem değil. Gün bitti deyip buradaki çünkü ürünler bitiyor abi, mecbur close dediğimiz anda müşteriler kızıp gidiyor ve bizim yıldızımız düşüyor bu sefer. Bunun olmaması lazım. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eve gidelim. Günü atlayalım ve oyunu kaydetmiş olalım. Allah. Araba kullanışı birazcık düzeltilebilir. Araba kullanmak çok sıkıntılı.
Çok problem değil. Arabaya hadi bir şey demiyorum. Ama diğer dediklerim olursa oyun tadından yenmez. Daha keyifli olur. Oyuncular daha rahat eder. Daha çok keyif alır oyundan. Sadece bir tavsiye. Oyuncu tavsiyesi diyelim. Satış raporunu aldık. 18 müşteri. Kaçırılan sipariş 1'miş. Onu da işte gönderdik mecbur. O da bizden bak yıldız puan kırmış oldu. Aslında 10 olması lazımken 4.9'a düşüyor bu sefer. Çünkü dükkanı kapat dediğimiz anda o müşteri gidiyor. Müşteri her zaman orada beklediği için mecbur kapattığın zaman o gidiyor. Yani ona yapacak bir şey olmuyor şu anda. Ama benim dediğim olursa daha mantıklı olacaktır. Devam et diyelim. Mesela menüye dön. Kayıt etmek ister misiniz? Evet diyorsunuz. Bakın burada bizim hot dog arabası kaydımız var. 18 Mart'ta çekmişiz. Kaydetmişiz. Boş kayıt slotu var 5 tane. Bunu kaydediyorum. Bak şuradan seçtim. Kaydet diyorum. Oyun yükle dediğim zaman bakın. Birinci kaydımız. Aslında bunda şey de yazılsa olur. Araba mı? Dükkan mı? Şimdi hot dog olarak yazıyor ama dondurmada dondurma yazacak. Sosisli'de sosisli yazıyor tabii ki. Hani hot dog yazıyor. Ya da ice cream yazar dondurmada. Ama bu araba mı? Dükkan mı? Bunlar da aslında yanında yazarsa mantıklı olabilir. Bak bunu da gördüğümüz iyi oldu. Buradan da yükle dediğimiz zaman hangisini yüklemek istiyorsanız onu seçip buradan kaydı yükle diyorsunuz ve o bıraktığınız arabadan ya da dükkandan devam edebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.